Teknolog'dan merhaba arkadaşlar. Bu videomuza ince hesapta satılan hazır sistemlerden Dark Aegis oyuncu bilgisayarın teknik incelemesine bakacağız. Oyuncu bilgisayar arayacaksanız videolarımıza bakmadan karar vermeyin. Hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Değerli dostlar, ince hesap sayfasında Dark Aegis Intel bir işlemci kullanıyor. 2 tane 8 GB toplam 16 RAM'im var. Üzerinde 3050 bir ekran kartı var. 480'de hard disk meydana geliyor. Fiyatı ise günümüz dolar koşulları ve stoklara baktığımız zaman da 12.300 liralık bir fiyat görünmektedir. Doların seyri, stokların durumu fiyatları etkilemektedir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ürünlerimize hemen bir bakalım nelerden meydana geliyor. 2 tane kasa fanı var. Siyah olarak geçiyor. İşlemcimiz Intel demiştik. Anakartımız Asus görünüyor arkadaşlar. 2 tane good RAM görünüyor. RAM olarak İspanyol bir marka olduğunu ben kanısına vardım, araştırdım. Aynı zamanda ekran kartımız PNY GeForce 3000'de demiştik. Western Digital'in M2 bir hard diski var arkadaşlar. SN350 modeli. Aşağı doğru indiğimiz zaman kasamız Corsair. Kasa power supply'ımıza yine Corsair'den meydana geliyor. Ufak bir bilgi, sistemimize monitör, klavye, mouse ve işletim sistemi dahil değildir. Sadece bu ürünlerden saydığım parçalardan meydana geliyor. Hızlı bir şekilde işlemcimizden başlayalım. İşlemcimiz Intel Core i3 10100F'ti. Hemen şunu söylemek istiyorum. Bu ürünümüzün başlığında şöyle baktığımız zaman benim kafama takılan, daha doğrusu benim bulamadığım, göremedim. İşlemcinin herhangi bir şekilde kutulu mu, tepsi mi, yani tray mi ya da böyle bir şey mi, bunlar hakkında bilgisi yok. Dolayısıyla işlemci fanında nasıl bir fan olduğu da yazmıyor arkadaşlar. Yani bütün özelliklerine baktım. Nerede yazıyor? Hemen ayrı bir şekilde buraya girip aşağı doğru indiğimizde arkadaşlar şöyle, yine ince hesabım, bakın kendi sayfasındayım. En aşağıda arkadaşlar fan var denmiş. Ama fanın özellikleri yer almıyor. Bilginiz olsun. Resmi sitesinden başlayalım arkadaşlar. i3 10000F son karakteri F olduğu için dahili bir ekran kartı ürünümüze yer almamaktadır. 2020'nin 4. çeyreğinde piyasaya çıkmış 14 nanoluk bir yarı iletken boyutuna sahip, 4 çekirdekli, 8 iş parçacığına sahip, temelde 3.6 GHz'den 4.3 GHz'e kadar frekans aşıttırması yapılabiliyormuş. 6 MB'lık cache belleği var. 8 GB transfer bölü saniye veri yolu hızı mevcut ve 65 Watt'lık da işlemcimiz bir enerji tüketimine sahip arkadaşlar. RAM tarafında ise 128 GB'lık maksimum RAM ve DDR4 2666 MHz'de maksimum frekansı destekleyen RAM destekliyor. 2 tane RAM bellek kanal sayısı varmış. 41.6 gigabit bölü saniyede maksimum bellek band genişliğine sahipmiş arkadaşlar. Ben bütün ürünleri bu videomuzun açıklamasına linklerini koyacağım. Dilerseniz sizler de oradan bakıp yani kafanıza takılan ya da daha ayrıntılı ya da ne bileyim böyle bir kıyaslama yapmak istiyorsanız oradan da ulaşabilirsiniz. Bir sonraki ürünümüz, anakartımız Asus Prime H510 Yonge setini kullanıyor. Buradaki M-E diye de kodunu koymuşlar arkadaşlar. Aşağı doğru indiğimiz zaman öncelikle bir anakartımıza bir bakmak istiyoruz, bir yorumlamak istiyoruz. Arkadaşlar PS2 klavye ve mouse portu var. Bunlar eskidi artık. Eğer elinizde PS2 mouse ve klavye yok, yeni bir klavye alacaksanız mutlaka USB tarafına yönelmenizi tavsiye ediyorum. Aynı zamanda burada şimdi HDMI, hemen şurada gösteriyorum. DisplayPort, burada da bir tane VGA analog çıkış var arkadaşlar. Ama şimdi şöyle bir durum söz konusu. Bizim bu sistemimizde harici bir ekran kartı var. Farz edin ki sizin ekran kartınızı çıkardınız. Buradan görüntü alamazsınız. Ekran kartı olsa da buradan görüntü alamazsınız. Sebebi ise bizim işlemcimizin dahili bir ekran kartına sahip olmadığından kaynaklı. Hemen sırasıyla devam edelim. USB 3.2 birinci jenerasyon, burada 2 tane portu var. Yan tarafında gigabit port RJ45 bağlantılı internet network bağlantısı var arkadaşlar. Aynı zamanda 2 tane USB 2.0 var. SS kartı çıkışı da yan taraftan görünüyor. Aynı zamanda 32 GB bölü saniye M2 soketi var arkadaşlar bu tarafta. 4 tane SATA 6 GB bölü saniyede disk ya da sürücü bağlama yuvası mevcut. Yonga setimizi söylemiştik, H510. 4 tane ön panele USB 2.0 portu gidiyor. Bir tane de RGB
header soketimize mevcut, kasamıza renklendirme yapabilirsiniz bu sayede. Teknik özelliklerine gelecek olursak anakartımızda bunlar zaten hepsini söylemiştik. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Peki bizim bu anakartımız Windows 11'i destekler mi? Arkadaşlar çünkü desteklemesi için TPM desteği olması gerekiyor. Ama şu aşağı doğru indiğimiz zaman burada Windows 11 64 biti desteklediği yazıyor. Çünkü artık Windows 11'de TPM desteğinin olduğunu zaten bakın burada da socket header başlığında görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi diğer teknik özelliklerine bir bakalım. 64 GB'a kadar RAM desteği varmış. Anakartımızın desteğinde. İşlemcimiz 128 GB'da ama anakartımız 64 olduğu için siz maksimum 64 GB'a kadar RAM desteğini sağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda XMP aşıtlama değerlerine desteği de mevcut verebiliyor arkadaşlar. Anakartımızın bir özelliği ise 11. jenerasyon Intel desteğini sağlıyormuş. Buradaki frekans değerlerine bakarak siz de ileride işlemcinizi belki değiştirmek isterseniz bunu da göz önünde bulundurmanızı tavsiye ediyorum. Değerli dostlar, bir sonraki ürünümüz RAM'e geldik. Şimdi RAM Good RAM diye geçiyor. Ben şu kod üzerinden internetten arattığım zaman zaten sizler de arattırabilirsiniz. Resmi sitesine varıyor. Resmi sitesi de İspanyol bir site, yani İspanya üretim bir RAM olduğu karşımıza çıkıyor. Daha önce bu RAM'i kullanmıştım. Yok açıkçası. Kullanan arkadaşlar varsa yoruma tecrübelerini yazabilirse sevinirim. Teknik değerlerine bir bakacak olursak hemen aşağıda inelim. 3600 MHz'lik bir frekansı varmış. 8 GB tek modül ama bizim sistemimiz 2 tane 8'den meydana geldiği için hemen şurada görüyorsunuz arkadaşlar. 2 tane 8'den meydana geliyor. Ve gecikme değeri 18'miş. Gecikme değeri biraz yüksek. Normalde 16. Buradaki sayı ne kadar düşükse o kadar iyidir her zaman. Sıradaki parçamız ekran kartımız. Ekran kartımız PNY GeForce. Şu anda zaten PNY'nin kendi resmi sitesindeyiz arkadaşlar. RTX 3050 8 GB RAM'i varmış. Bu da tek fanlı bir modül sistem haline yapmışlar. Peki hemen teknik özelliklerine şöyle bir bakalım neymiş? Arkadaşlar saat hızı 1552 MHz'den 1777 MHz'e kadar frekans aşıtırması yapılabiliyormuş. 14 Gbps bellek hızı varmış. 8 GB'lık olan bu ekran kartımızın RAM'i GDDR6'ymış arkadaşlar. Bu da iyi bir teknoloji. 128 bitlik arayüzüne sahip. Aynı zamanda bellek band genişliği 224'müş. Kullandığı enerji 130 Watt'mış arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani bu normal bir değerde. Çıkışlarda ise hemen şurada zaten 3 tane DisplayPort, bir tane de HDMI'den meydana geliyor arkadaşlar. Hemen teknik değerlerine devam edelim. Çoklu ekran 4 tane aynı anda ekrana görüntü verebiliyor. Yani bütün hepsini sağlayabiliyormuş. Verdiği çözünürlükler de burada yazmaktadır arkadaşlar. Şu tarafta ise ana özelliklerinde ise bütün değerleri yer alıyor. Ben yine bu sayfanın linkini aşağı atacağım. Bir sonraki ürünümüz Hard Disk Western Digital Green serisinden SN350 NVMe yani M2 soketli bir hard disk kullanmışlar. Bizim hard diskimiz koymuş üzere 480 arkadaşlar GB olarak. Aşağı doğru indiğimiz zaman burada şöyle teknik özelliklerine girelim. Yani biraz teknik değerler var ama kısıtlı olduğunu gördüm. Aşağı tarafta şuradan veri sayfasını indir dendi. Ben de buradan veri sayfasını indirdim. Bir PDF dosyası geldi ve bu PDF dosyası üzerinden sizlere yorumlamaya çalışacağım. Daha ayrıntılı bilgiler burada yer alıyor. Arkadaşlar burada okuma ve yazma hızları var. Burada hani maksimum değerleri bunlar. 2400'e 1650. Rastgele okuma ve yazma, giriş çıkış, giriş, I/O, çıkış, paket sayısı olarak adlandırabiliriz bunu. 4K üzerinden 250 binmiş. Yazma hızında ise 170 binmiş arkadaşlar. Ve peki bu şuradaki endurance dediğimiz yani bu hard disk'in ömrü, yazma okumadaki ömrü ise 60 TB olarak geçiyor arkadaşlar. Sonuçta bu disklerinde bir ömrü var arkadaşlar. Kullanmış olduğu enerji değerleri miliamper, miliwatt olarak geçiyor arkadaşlar. Ve yine burada da yine ömrü olarak yani saat bazında da işte 1 milyon saatlik bir ömrü
ya 1 milyon saatten fazla diyor ama bir ömrünün olduğu da yer alıyor arkadaşlar. Sonuçta Western Digital kaliteli, yani yıllardır bilinen bir marka arkadaşlar. Sıradaki parçamız kasamız arkadaşlar. Kasamızı yine Corsair'in kendi resmi sitesinden buldum. Şöyle bir baktığımız zaman kasamıza gayet de güzel. Yan taraf temperli cam olarak görünüyor. Ön tarafında sanırım şurada bir şeritle koymuş olacaklarını düşünüyorum. Havalandırmalar yan tarafında, hemen şöyle, evet bak şurada bu herhalde ön fan tarafında. Genişleme yuvaları burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane genişleme yuvası var. Şurada çıkış egzoz fan tarafı var. Bu tarafta da power supply yuvası görünüyor. Temperli cam olduğunu söylemiştim. Biraz karartılmış. Bu çok iyi bir şey arkadaşlar. Benim kullandığım kasada bu şekilde. Bu fan dahil arkadaşlar. Ekstra yanına 2 tane fan geliyor. Bir tane buraya, bir tane de egzoz fana takarsınız. Hemen yan tarafına bakalım. Şöyle fotoğrafları sizlere göstermek istiyorum. Aşağı tarafta power supply'ın bir hava filtresi var arkadaşlar. Bu çok önemli bir şey, bir unsur. Kasanın üst tarafında sadece 2 tane bir fan takılabilecek işlemci için yuva tarafı mevcut. Ön tarafında ise power tuşu, 2 tane burada USB var. Birisi 3.0, bir tanesi 2.0. Mikrofon şurası. Şurası kulaklık. Burada reset düğmesi mevcut arkadaşlar. Ve son parçamıza geldik. Güç kaynağı. Arkadaşlar güç kaynağı da yine aynı şekilde CV serisinden 650 kullanmışlar. 80 Plus bronz vermişler arkadaşlar sertifika olarak. Yine aynı marka olduğu için, yani Corsair bilinen bir marka, kaliteli bir marka arkadaşlar. Hemen aşağı doğru inelim. Şöyle bir teknik değerlerine bir bakmak istiyorum. Sizlere teknik değerlerini aktarmak istiyorum. Dostlar, aşırı voltaj var koruması, düşük voltaj koruması, kısa devre koruması, aşırı sıcaklık koruması ve aşırı güç koruması olmak üzere 5 tane koruma mevcut. Arkadaşlar sayacaklarım bunlardır. Bu ürünleri yani gönül rahatlıkla bakabilirsiniz. Yani almak isteyen arkadaşlarımıza ben elimden geldiği kadar araştırmalarını sağlıyorum. Dediğim gibi linklerini açıklamaya koyacağım. Sizlerden de sadece bu videomu izleyip yorum atmanızı, bir beğeni atmanızı rica edeceğim. Hem kanalımıza destek olma bağlamında. Aklınıza takılan sorular varsa da sorabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar sizlere kaliteli içerikler üretmeye çalışıyoruz. Teknolog YouTube kanalını takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Esen kalın.